Bu videomuzda sizleri büyük bir gizeme götürüyorum. Kraliçe Elizabeth'in yakın koruması Daniel Turner'ın yazdıklarını sizlerle paylaşıyorum. Aslında durum çok ciddi ve sizler gizemlerin tam sınırındasınız. Kraliçe Elizabeth hakkında şaibeler ve karanlık sır perdesi daha da gün yüzüne çıkıyor. Hakkında bildiklerimi ya da araştırmalarım sonucu anlatabileceklerimi geçip sadece yakın koruması Daniel Turner'ın anlattıklarına odaklanıyoruz. Bu hikaye tarzında aktarılan bilgiler çok önemli. Konuyu derinlemesine araştırarak aslen kraliçenin karanlık taraflarını sizler de keşfedebilirsiniz. Onun antik tanrılarla olan kan bağlarını ya da öldükten sonra neden mumyalandığını anlatmayacağım. Bu sefer gizem biraz daha derin. İster inanın, ister inanmayın. Hiçbir şey normal değil. Kraliçe 2. Elizabeth hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Dünya onu Britanya İmparatorluğu'nun sarsılmaz ana reisi, göreve ve geleneğe bağlı biri olarak tanıyordu. Ancak bu tanıdık imajın ardında yalnızca birkaç kişinin tanıklık edebildiği karanlık bir gerçek yatıyordu. Gerçek şu ki onun dünyamızın ötesine uzanan sırlarla dolu bir hayatı vardı. Size tarihin arındırılmış, ayrılmış, gizlenmiş bir başka yönünü anlatıyorum. Kraliçenin çok daha tuhaf ve bilinmeyen olaylara karıştığını söylesem ne derdiniz? Hayatım Kraliçe 2. Elizabeth'in öldüğü gün sonsuza dek değişti. Benim adım Daniel Turner ve 20 yıldan fazla bir süre boyunca onun en yakın korumalarından biriydim. Ancak ben sadece takım elbiseli bir gözlemci değil, onun gölgesinde sessiz bir varlık olarak kalmaktan çok daha fazlasıydım. Bana kraliçenin temaslarını takip etmek, hareketlerini izlemek ve en önemlisi onun her şeyini belgelemek üzere gizli bir görev verilmişti. Evet, UFO'lara hayrandı. İngiltere kraliçesi tüm kraliyet görevleriyle birlikte dünya dışı olaylara karşı kişisel bir ilgi besliyordu. Bu idol merakının çok ötesine geçiyordu. Hayatının son aylarında kraliçe huzursuzdu. Odaya girdiğimde aniden bitiyormuş gibi görünen telefon görüşmeleri ve şifreli mesajlar vardı. Özellikle Orford Ness'e yapılan gizli geziler dikkatimi çekiyordu. Orford Ness, Suffolk kıyısında ıssız bir kara parçasıydı ve gizemlerle dolu bir yerdi. 51. bölgeyle eşdeğer sayılabilirdi. Bu bölge eski bir askeri test alanıydı. Ancak bu kraliçeye 3 kez her seferinde gece karanlığında eşlik etmemden çok daha fazlasıydı. Her gidişimizde orada gördüğüm manzarayı unutamıyorum. İlk bakışta sıradan bir askeri tesise yapılan rutin bir inceleme gibi görünüyordu. Ancak zamanla anladım ki orada çok daha fazlası dönüyordu. Kraliçe tanımadığım adamlarla buluşacaktı. Bu adamlar alçak tonlarda konuşarak ona tedirgin edici bir korku ve saygı karışımıyla yaklaşıyorlardı. Evrak çantalarıyla dolu olan bu toplantılarda daha önce gökyüzünde süzülen tuhaf metalik nesnelerin görüntülerini ve dünyadaki hiçbir dile benzemeyen işaretleri gördüm. Kraliçenin sesinde ise daha önce hiç duymadığım bir kararlılıkla sorduğu sorular vardı. Ölümünden sadece birkaç ay önceki son ziyaretimde tesisin üzerinde üçgen şeklinde bir gemi gördüm. Hafif bir uğultu dışında neredeyse tamamen sessizdi ve bildiğim her şeye meydan okuyacak şekilde hareket ediyordu. Onun bu fotoğrafını asla unutamam. Bunu bir gazeteci muhabir arkadaşım çekmişti. Yasaklamamıza rağmen bir şekilde kamuoyuna sızdırılmıştı. Gizli sırların ardındaki korku. Kraliçenin yüzü normalde dingin bir sakinlik maskesi takıyordu. Fakat o gece daha önce hiç görmediğim bir şeyle aydınlanmıştı. Korkuyla karışık tuhaf bir umutsuz heyecan içerisindeydi. O geceden sonra her şey değişti. Kraliçenin en yakın danışmanlarından biri yaşlı Sir Geoffrey Hunt yanıma yaklaştı. Çizmesinin altında ezilen çakıl taşlarının sesleri eşliğinde yanıma geldi ve beni kenara çekti. Ve tüylerimi ürperten alçak bir sesle konuştu. "Bazı şeylerin görülmemesi daha iyi Turner. Bilinmeden bırakılması daha iyi," dedi. Ama artık çok geçti. Çok fazla şey gördüm. Bu buluşma sonrası kısa bir süre geçmişti ki başlangıçta küçük şeyleri fark etmeye başladım. Aramalar sırasında telefonum tuhaf bir şekilde çalmaya ve bir şekilde tıslamaya başladı. Sanırım telefonum dinleniyordu ve bir şekilde uzaktan kontrol ediliyordu. Dairemin önüne park edilmiş garip arabalar saatlerce orada duruyordu. Kendime bunun sadece bir paranoya olduğunu, hayal gücümün çılgına döndüğünü söyledim.
Ama sonra kraliçe öldü ve öldüğü gün her şey cehenneme döndü. Buckingham Sarayı'na çağrıldım. Havada garip bir sessizlik hakimdi. Genç ve sinirli bir kişi tarafından özel çalışma odasına götürülmeden önce hiç hissetmediğim bir tür gerilim vardı. Oda boştu. Perdeler çekilmişti ve hava yoğun bir kokuyla doluydu. Masanın üzerinde eski kitaplar ve bir zarf vardı. Üzerinde Savunma Bakanlığı'nın arması duruyordu. Zarfı açtığımda kalbim küt küt atıyordu. İçindekiler görmemem gereken belgelerdi. Gizli raporların transkriptleri. Albion projesi hakkında konuşuyorlardı. 1960'ların sonlarından bu yana yürütülen gizli bir operasyondu. Kraliçe bunun sadece farkında değildi, aynı zamanda aktif olarak bu işin içindeydi. Belgeler bilinmeyen bir varlıkla yapılan bir toplantıyı işaret ediyordu. Bir şeyler değiş tokuş ediliyordu ama ayrıntılar belirsizdi. Tüm yollar Orford Ness'e geri dönüyordu. Zarfı kapattım ve omurgamdan aşağı bir ürperti indiğini hissettim. Kraliçenin ölümünün bu hikayenin sonu olmadığını biliyordum. Çok daha kötü bir şeyin başlangıcıydı. Odayı incelemeye başladım ve aniden bir şeylere maruz kaldığımı hissettim. İzleniyordum. O an bir kitaplığın köşesindeki yanıp sönen küçük kırmızı ışığı fark ettim. Bir güvenlik kamerası beni izliyordu. Benim için gelmelerine sadece dakikalar, belki de saniyeler kalmıştı. Hızla belgeleri alıp ceketimin içine koydum ve dışarı çıktım. Sarayda acele etme dürtüsüne karşı sakin kalmaya çalışıyordum. Güvenli bir yere gitmem gerekiyordu. Az önce ortaya çıkardığım şeyi anlamalıydım. Kraliçenin ne bildiğini öğrenmeliydim ve en önemlisi bununla ne yapmalıydım? Gerçeklerin karanlık yüzü. Bulduğum şeyi birine anlatacak kadar hayatta kalmam için fazla vaktim yoktu ama bunu bilmem gerek. Bize anlatılan tarih gerçeğin sadece yarısı mıydı? Gerçek hikaye çok daha tuhaf, çok daha karanlık bir şeydi ve başından beri göz önünde saklanıyordu. Yıllar önce koruma olarak geçirdiğim ilk günlerde başladı. Kraliçenin hizmetinde sadece birkaç aydır çalışıyordum. İlk kez bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğimde tuhaf bir şeyler fark ettim. Bu koruma tedbiri, kalabalıkları okuma ve tehditleri önceden tahmin etmeye odaklanan eğitimim sırasında öğrendiğim hiçbir şeye benzemiyordu. Ancak bunların hiçbiri ilk başta kraliçeyi sessizce tüketen garip bir takıntıya hazırlamamıştı. Kütüphanede ona yer açacak kadar uzakta, gerektiğinde müdahale edebilecek kadar da yakında dururdum. Her zaman okuduğu şeyler, devlet gazeteleri, tarihi biyografiler ve diplomatik yazışmalardan oluşuyordu. Fakat yavaş yavaş farklı bir şey görmeye başladım. Açıklanamayan hava olayları, gizemli ışıklar hakkında kalın inatçı ciltler ve hatta ekin çemberleriyle ilgili belgeler. Ve sonra gece geç saatlerde yapılan toplantılar. Bunlar ona resmi evraklar olarak da sunuluyordu. Ne yani? Bunlar gerçek miydi? Bir akşam Windsor Kalesi'ne çağrıldım. Sadece özel bir göreve hazırlanmam söylendi. Kraliçe zaten özel bir odada oturuyordu. Loş ışık onun üzerinde uzun gölgeler düşürüyordu. Yüzündeki ifade şimdiye kadar gördüğümden çok daha farklıydı. Sanki o değildi. Yanında delici mavi gözleri ve garip bir ses tonu olan uzun boylu ince bir adam duruyordu. O başını sallayarak yarın akşam majestelerine eşlik edeceksin. Bunu kimseye bahsetme, anladın mı? Dedi. Başımı salladım, ne beklediğimden emin olmayarak. Ertesi gün karanlığın örtüsü altında arabayla yolculuk ettik. Kraliçe olağan dışı bir sessizlik içinde gözlerini garip bir beklentiyle ufka çevirmişti. Issız bölgeye ulaşana kadar saatlerce yol aldık. Oxford Ness olarak bilinen araziyi şöhretinden biliyordum. Terk edilmiş bir askeri test alanıydı ve gizlilikle örtülmüştü. Yerel efsaneye göre Soğuk Savaş sırasında orada tuhaf şeyler olduğu söyleniyordu. Ancak oraya vardığımızda kraliçenin burayla bir bağlantısı olacağını hiç hayal etmemiştim. Rüzgar çorak arazide esiyor ve yakındaki denizden gelen tuz kokusunu taşıyordu. Uzaktan bir grup yıkık bina beliriyordu. Pencereleri karanlıktı. Yaklaştığımızda her biri bir öncekinden daha tuhaf görünüyordu. Garip takım elbiseli bilim adamları, istihbarat görevlileri, gözleri sanki gölgelerin arasından fırlayacak bir şey beklermiş gibi duruyorlardı. Kraliçeyi yönlendirirken onu takip ettim. Sığınak benzeri bir binaya giden kapılar vardı. Kalın ve güçlendirilmişti. Girdiğimiz salon tuhaf sembollerle kaplı, yazılarla doluydu.
ve yıldız haritaları masanın üzerine yığılmıştı. Kısık tonlarda konuşuyorlardı. Sözleri ancak bir fısıltıdan ibaretti. Ama hiçbir şey normal değildi. Dünya dışı varlıklardan bahsediliyordu ve bir karşılaşmadan söz ediliyordu. Sırrın karanlık derinlikleri. Dünya liderleri arasındaki bir toplantı gerçekleşiyordu. Bir adam gri saçlarıyla ve çılgın bir enerjiyle yanar gibi görünen gözleriyle kraliçeye hayranlıkla bakıyordu. "Majesteleri," dedi. "Dinlediğimizi her zamankinden daha yakından biliyorlar." Kraliçe kararlı bir ifadeyle yüzünü salladı. "Gelişlerine hazırlıklı olmalıyız," dedi sert sesiyle. Ben şaşkınlık içinde kimin gelişine hazırlandığımı ve bu konuşmayı neden tüm insanların kraliçesinin yönettiğini merak ediyordum. Eğitimin bana öğrettiği çenemi kapalı tutmak, gözlemlemek ve sorgulamamak gerekliliği aklımda yankılanıyordu. Ancak burada olup bitenler şimdiye kadar hayal ettiğim hiçbir şeye benzemiyordu. Dinledikçe burada dönen işlerin sıradan olmaktan çok uzak olduğunu daha çok fark ettim. Toplantılar sonraki aylarda devam etti. Her biri bir öncekinden daha gizliydi. Kraliçeye defalarca eşlik ettim. Her ziyaret gizemi derinleştiriyordu. Tanıştığı adamlar her zaman aynıydı. Her biri farklı bir role sahip sıkı bir gruptu. Bir zamanlar Jadal Bankası'nda çalışmış ve enerji yapılarından bahseden bir fizikçi olan Dr. Morrison, "Bu dünyaya ait değil," diyordu. Diğer yandan test uçuşları sırasında açıklayamadığı şeyler gören eski bir RAF subayı Albay Harris vardı. Her tartışmada dünyanın etrafında dönerken imkansız hızlarda manevra yapan bir nesneye sözde tanık olan astronot Lennox da yer alıyordu. Gerilim giderek daha belirgin hale gelmişti. 1967'de uluslar arasında değil, türler arasında gerçekleştiği varsayılan bir toplantıdan bahsedildi. Orford Nest'te belirli anlaşmaların yapıldığı bir toplantıydı. Sadece teknoloji transferini değil, aynı zamanda insanlığın geleceğini de içeren anlaşmalar gündemdeydi. Sonra bir gece oraya her zamankinden çok daha geç vardık. Soğuk, kemiklerimize kadar işliyordu ve dışarıda şiddetli bir rüzgar vardı. Her zamanki gibi görev yerimde durdum. Gözlerim o gece konuşmaları özellikle gergin görünen kraliçe ile adamlar arasında hızla ilerliyordu. Birdenbire alçak bir uğultu havayı doldurdu. O kadar derindi ki bunu göğsümde hissetmeden önce kulaklarımla duyamadım. Oda sessizleşti. Bilim adamları bile iri gözlerle dışarı bakıyordu. Döndüm ve tesisin üzerinde sessizce süzülen bir araç gördüm. Üçgen şeklindeydi ve her köşesinde 3 zayıf ışık yanıyordu. Fizik kanunlarına meydan okuyacak şekilde yavaşça dönüyordu. Kalbim göğsümde çarpıyordu. Devasa bir yapıydı ama yine de o rahatsız edici uğultudan başka bir ses yoktu. Kraliçe pencerenin önünde duruyordu. Yüzü solgun, elleri masanın kenarına tutuyordu. Neredeyse kendi kendine fısıldıyordu. Kim olduklarını bilmiyordum ama söyleyiş şekli tüylerimi ürpertiyordu. Ardından Sir Geoffrey asık suratlı sesiyle yanımda belirdi. Yüzümdeki ifade gergindi. Alçak bir tonda "Çok fazla şey görüyorsun. Görevini hatırla. Gözlerini benimkilere dikmeyenlere ne olacağını hatırla," dedi. Uyarıya kulak vermem gerektiğini biliyordum ama artık çok geçti. Gördüm ve o anda geri dönüşün olmadığını biliyordum. Araç bir süre daha havada asılı kaldı. Sonra hiçbir uyarıda bulunmadan imkansız bir hızla gökyüzüne doğru fırladı ve gecenin karanlığında kayboldu. Oda sessiz kaldı. Gerilim bıçakla kesecek kadar yoğundu. Kraliçe bana döndü. İfadesi okunmazdı. "Bu gece işimiz bitti," dedi usulca. Ama sesinde bir kesinlik vardı. Sesinde tam olarak çözemediğim bir şeyin ipucu vardı. Korkuyu yerleştirebilirdim ya da belki de tesisten ayrılırken istifa edebilirdim. Her şey aklımda dönüp duruyordu. Az önce burada ne yaşamıştık? Ve kraliçenin tüm bunlara nasıl dahil olduğunu anlamak zorundaydım. Tek bir şey açıktı. Hiçbir zaman benim için anlamı olmayan bir dünyaya adım atmıştım. Gerçeğin herhangi bir kurgudan çok daha yabancı olduğu bir dünyada kraliçenin ölümünün ardından gördüğüm her şeyin geri alınamaz olduğu bir belirsizlik içinde buldum kendimi. Buckingham Sarayı sadece keder değil, derin bir huzursuzluğun sarmaladığı bir boşlukla doluydu. Cenaze düzenlemeleri için çağrıldığımda havada büyük bir ağırlık oluşturan söylenmemiş bir şey daha vardı. Vefatının kaosunun ortasında kendimi onun özel çalışma odasına çekilmiş buldum. Oda ekspres emri dışında nadiren girdiğim bir yerdi. Kapı hafifçe aralık, içerisi loş bir ışıkla aydınlanıyordu.
İçeri adım attığımda görünmez bir güç tarafından yönlendiriliyormuşum gibi tuhaf bir çekiş hissettim. Masanın üzerinde kağıtlar dağınık bir şekilde yayılmıştı. Burada olmamın bir anlamı yoktu ama içimde bir şey kalmamı sağladı. Masanın yan panelinde neredeyse fark edilmeyecek bir girinti gördüm. Ona bastım. Yumuşak bir tıklamayla gizli bir bölme açıldı ve kalbim çarpmaya başladı. Ne kadar önemliydi ki ona en yakın olanlardan bile bu şekilde saklanması gerekiyordu. Bir an tereddüt ettim. Sonra uzanıp kadranı çevirdim. Şifre evlilik yıldönümü ve kilit açıldı. İçeride kalın belgeler buldum. Savunma Bakanlığı armasıyla işaretlenmiş dosyalar. Bunların burada bir sarayda olmaması gerektiğini hemen anladım. Kesinlikle onun kişisel mülkiyetinde olmamalıydı. Derin bir nefes aldım ve dosyaları masanın üzerine koyarak ilkini çıkardım. Üzerinde Albion projesi yazıyordu. Açtım ve nefesim boğazıma takıldı. İçindeki kağıtlar teknik jargonla doluydu. Gizli yazışmalar ve fotoğraflarla dolup taşmaktaydı. İlk sayfa Savunma Bakanlığı'ndan Aralık 1967'de Orford Nest'te yapılan bir olaya dair bir mektuptu. Kimliği bilinemeyen bir geminin inişi ve bunun ulusal güvenlik açısından son derece önemli olduğu belirtiliyordu. Sadece gözler olarak işaretlenmişti ve kraliçe onu görme iznine sahip olan birkaç kişi arasında listelenmişti. Ellerim hafifçe titreyerek okumaya devam ettim. Albion projesi yalnızca tanımlanamayan geminin inişini değil, çok daha fazlasını detaylandırıyordu. Uğursuz bir toplantı, İngiliz hükümetinin temsilcileriyle yabancı bir tür arasındaki müzakereler, teknolojik değişimler, biyolojik örnekler ve gelecekteki temas için protokoller hakkında referanslar. Okuduklarıma inanamadım. Kraliçe bu tartışmalara sadece pasif bir gözlemci değil, aktif bir katılımcı olarak dahil olmuştu. Toplantıların tutanakları, kenarlarına adının baş harfleri kazılmış ve kendi el yazısıyla notlar alınmıştı. Generaller, bilim insanları ve yabancı liderlerle görüşmüştü. Hepsi de konuyu tartışmak için gizli ittifaktan, Beyaz Saray'dan, Kremlin'den ve diğer dünya başkentlerinden mektuplar göndermişti. Her biri endişelerini dile getiriyor ve kişisel olarak ona hitap ediyordu. Sayfayı çevirdim ve kanımı donduran bir fotoğraf buldum. Kraliçe garip bir metal nesnenin yanında duruyordu. Yanındaki ifadesi ise çok ciddiydi. Askeri üniformalı adamlar ve koyu renkli, işaretsiz takım elbise giymiş bir grup figür vardı. Ama arka planda bu dünyaya ait olmayan figürler gibi uzun, çarpık gölgeler dikkatimi çekti. Ve sonra The Ledger vardı. İsimler, tarihler ve koordinatlarla dolu kalın bir kitap. Tüm temas örneklerini detaylandırıyordu. 1967'den bu yana gerçekleşen her ziyarette gökyüzünde garip ışıklara dair raporlar bulunuyordu. Açıklanamayan kaybolmalar ve örtbas edilmiş tüm olaylar. Tip A, Tip B, Tip C koduyla işaretlenmişti. Sayamayacağım kadar çok şey vardı. Bunun ne kadar derine gittiğini fark etmeye başladım. Bu sadece Orford Nest'teki tek bir olay değildi. Bu onlarca yıla yayılan, en yüksek düzeydeki eylemleri içeren koordineli bir çabaydı. Hükümet ve görünüşe göre monarşinin kendisi için kraliçenin derinden müdahil olduğu sadece bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda yol gösterici bir güçtü. Ulaştığım her neyse önemli bir şeydi. Mürekkeple el yazısıyla yazılmış tek bir satırın öne çıktığı ve geri dönüşlerine hazırlanmaya başlanıldığı son sayfaya ulaştım. Kelimelere baktım. Aklımı kaybedecek gibiydim. Bunlar kimdi ve kraliçe için neyi ifade ediyorlardı? Kraliçe bu belgeleri kendi hükümetinden bile saklama ihtiyacı hissetmişti. Birden çalışma odasına yaklaşan ayak sesleri duydum. Kağıtları tekrar kasaya ittim, kapattım ve uzaklaştım. Kapı açılırken panel tekrar yerine oturdu. Gelen Sir Geoffrey Hunt'tı. Beni masanın yanında dururken görünce gözleri kısıldı. Turner yavaşça "Ne yapıyorsun burada?" dedi. Zorla gülümsedim ve her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Çok heyecanlanmıştım. Bana bir süre baktı, sonra başını salladı ama bakışları sanki her kelimemi tartıyormuş gibi üzerimdeydi. "Dikkatli ol Turner. Sonunda yapmaman gereken şeyler olduğunu biliyorsun," dedi. Yasak dosyaları ve onlarla birlikte tarihin kraliçesinin dünyadan dikkatlice gizlenmiş bir yanını görmüştüm. Albion'un hangi projesini anlamak için daha fazlasını bulmam gerekiyordu. Peki Bay Hunt, kraliçeye neden bu kadar yakındı ve dahası kendisi neden bu kadar gizemliydi?
Gerçekten kafam soru işaretleriyle dolmuştu. Ama bundan sonra attığım her adımın izleneceğini, her hareketimin takip edileceğini biliyordum. Ve ayrıca her kim olursa olsun bizimle işlerinin henüz bitmediğini de biliyordum. Günlerce o belgeleri inceledim. Saraydan çıktığım anda çok şey biliyordum. Gittiğim her yerde gözler üzerimdeydi. Her şekilde izleniyordum. Nereye gidersen gideyim her zaman biraz geride beliren bir araba her zaman sadece mesafesini koruyacak kadar duruyordu ya da yavaşlıyordu. Sonra telefonum bir şekilde statik olarak hareket etmeye başlıyordu. Pili çabuk bitiyordu. Eski günlerden bir meslektaşımı aradığımda normalden daha hızlı bir şekilde telefonu açtı. Adımı söyledi ve sonra bir tık sesi duyuldu ve hat kesildi. Evimden sadece birkaç kilometre uzaktaydım. Farlar arkamda belirdi. Kör edici bir yoğunluktaydı ve bana oldukça yakındı. Aynaya baktım. Sürücü pek görünmüyordu. Ama arabanın benimkine doğru yön değiştirmesinden niyetlerini anlayabiliyordum. Gaza bastım ve uzaklaşmaya çalıştım. Onlardan kurtulabileceğimi sandım ama beni sert bir şekilde taciz ettiler. Arabayı kontrol edebilmek için çok mücadele ediyordum. Ama araba spin attı ve korkulukların üzerinden geçerek bir hendeye yuvarlandı. Ve ardından sarsıcı bir şekilde durdu. Bir an için her şey karardı. Kaportadan buhar yükseliyordu. Kafamı tutarak dışarı çıktım. Yağmur beni olabildiğince ıslattı. Diğer arabanın da işini bitirmesi için beni takip etmesini bekliyordum. Ama kaybolup gitmişti. Devamında birisinin bana kazmayı bırak mesajı atması veya bir dahaki sefere işimi bitireceklerini anlatan bir mesaj atması bir tesadüf değildi. Gölgelerde ilerleyerek evime doğru yol almaya başladım. Ertesi gün her şeyi ayrıntılarıyla düşünmeye çalıştım. Kapımın altında hayır yazan bir not buldum. Şaşırdım ama daha da fazla korkmaya başladım. Yine de bunun arkasında kim varsa her yerde gözleri vardı. Kendi çevremde bile. Başka bir hamle yapmaları an meselesiydi. Hafta bulanıklıkla geçti. İzlendiğim hissinden kurtulamadım. İsimsiz tehditler, sokakta yanımdan geçmeye devam eden yabancılar fısıldayarak kalabalığa karışıp gidiyorlardı. Eski arkadaşlarıma ulaşmaya çalıştım ama kaçamak bir korku içindeydiler. Bir yere gittim ve bir adamla tanıştım. Yüzü çok fazla şey bilmekten kaynaklanan bir tür yorgunlukla örülüydü. Gözleri bana bakmadan önce keskin bir şekilde odayı tarıyordu. Alçak sesle şöyle söyledi. Ne aradığını biliyorum ve ben senin neden susturulmanı istediklerini de biliyorum. Bilmesi gereken her şeyi bildiğini söyledi. Kim olduğunu sordum, Richard diye cevap verdi. Bilmemi istemedikleri bir şeye çok yaklaşana kadar MI5'teydim. Bir şeyleri gördüm, tanık oldum, araştırdım ve öğrendim, dedi. Albion projesinden bahsediyorsun, dedim. Bir anda gülümsemesi durdu ve yerini sert bir ifade aldı. Evet, dedi. Albion projesi sadece bir proje değildi. Bu bir anlaşmaydı. Belli hükümetlerle uzaylı bir ırk arasında yapılan bir anlaşmaydı. Bize teknolojik gelişmeler, hastalıklara çare olacak yeni enerji kaynakları getirmesi gerekiyordu. Ama işler planladıkları gibi gitmedi. Zaten ne olduğunu bildiğim şeyin parçalarını bir araya getirmeye çalıştım. Richard'ın gözleri uzaylıları görmüştü. Onlara kendi adlarıyla ziyaretçiler diyordu. Ve hükümetlerin bizim bildiğimizden çok daha fazlasını bildikleri ve çok daha fazla konu hakkında pazarlık ettiklerini söylüyordu. Aslında anlaşma en başlarda barış ve işbirliği içindi. Ama onların kendi düşünceleri ve gündemleri vardı. Bize biraz teknoloji verdiler ama karşılığında bizim yerine getiremeyeceğimiz veya belki de yapamayacağımız bir şey talep ettiler. Ve müzakereler başarısızlıkla sonuçlandığında insanlar gizemli koşullar altında ölmeye başladı. Richard bunları anlattığında güçlükle yutkundum. Aklımdaki tüm parçalar yerine oturdu. Ve anlatmaya devam etti. Richard kraliçeye rolünün ne olduğunu sormuştu. Richard'ın sesi fısıltıya kadar alçaldı. İrtibat noktasının kraliçe olduğunu söyledi. Fakat anlaşma kötü gitti ve her şey durdu. Çok fazla şey bildiği bir konumdaydı. Kendilerini ifşa etmeden doğrudan ona karşı hareket edemeyeceklerdi. Bu yüzden beklediler. Onu gözetim altında tuttular ve etkisini sınırlamaya çalıştılar. İçimden bir ürpertinin geçtiğini hissettim ve şimdi öldüğüne göre ortalığı temizlemeye çalışıyorlar. Richard başını salladı, söylediklerimi onayladı.
"Dikkatli ol Turner," dedi. "Geleceğin için kimseye güvenme, gölgene bile," dedi ve gitti. Beni binlerce soruyla yalnız bıraktı ve hayal ettiğimden çok daha büyük, çok daha tehlikeli bir şeyin parçası olduğumun yeni farkına varmam, risklerin düşündüğümden daha yüksek olduğunu ve artık bunun sadece kraliçeyle ilgili olmadığını, sadece hükümetle ilgili değil, aynı zamanda tüm ülkeleri tehdit ettiğini anlamıştım. Bu durum insanlık tarihinin gidişatını değiştiriyordu ve kendimi bir sonraki hedef haline getirmiştim. Kraliçenin ölümünden bu yana hayatımı tüketen bulmacanın eksik parçasına ihtiyacım vardı. Kraliçenin ölümünden sonra dolambaçlı yollardan geçtim. Çok düşündüm. Bize ciddi anlamda ileri teknoloji bir cihaz ya da bir teknik vermişler miydi? Eğer verdilerse buna sahip olan ya da çözmek için uğraşan bir ekip var mıydı? Gizemli telefon. O buluşmanın ardından gece yarısı gizli bir arama geldi. Birisi olduğum konuma göre oldukça uzak bir adres verdi ve burada beni beklediğini söyledi. Ben de çok geçmeden büyük bir merakla adrese gittim. Aslında geri dönemeyecek kadar uzağa gelmiştim. Şimdi eski sığınaklardan birinin içinde yıllar önce ortadan kaybolan her ne karanlık güç varsa ondan kaçmak için yer altına indiği söylenen bir bilim adamıyla tanıştım. Adı Doktor Avery'ydi. Luzens denilen bir makineyi temizliyordu. Gözleri çökmüş, uzun boylu, ince bir figür ve kendisinden dalgalar halinde yayılan sinirli bir enerjiyle bana gözlerini dikmiş bir adam gibi baktı. Sanki birisinin ya da bir şeyin içeri dalmasını beklermiş gibi etrafta dolanıyordu. "Sen Daniel Turner'sın," dedi. Sanki yıllardır sesini kullanmamış gibiydi. "Seni bekliyordum. Kim olduğunu, burada ne yaptığını, hatta bana ne olduğunu anlatmasını istedim." Doktor Ivory, Albion projesinden bahsetmeye başladı. "Bu yeni bir dönemin başlangıcı olmalıydı," dedi. "Ziyaretçiler bize sahip olduğumuz her şeyin çok ötesinde bilgi teknolojisi sundular. Bize yardım etmek istediklerini söylediler ama garip bir şeyler oldu," dedi. Duraksadı, gözlerini kıstı. "Bizi anlamak ve incelemek istediler ve karşılığında bize teknoloji verdiler. Ama biz ateşle oynayan çocuklar gibiydik. Omurgamdan aşağı doğru bir ürperti hissettim. Neyin yanlış gittiğini sordum ama cevabından korkuyordum." Doktor Ivory'nin yüzü karardı. "Onu kötüye kullandık. Onu silah haline getirdik. Kendi amaçlarımıza göre bükmeye çalıştık. Kazalar oldu. Asla olmaması gereken şeyler. Felaket olayları, doğal afetler, depremler, tsunamiler, hatta Çernobil erimesi. Bunlar kaza değildi. Bunlar anlamadığımız güçlere müdahalenin sonuçlarıydı," dedi. Ona baktım. Aklım onun söylediklerini anlamak için yarışıyordu. "Kraliçenin bu konuyla ne ilgisi var?" diye sordum. Ivory'nin ifadesi yumuşadı. Neredeyse üzgün görünüyordu. "Dünyaya söylemek istediğini ama bunun birkaç ülkeyle sınırlı kaldığını biliyorum. Anlaşma kötü gitmişti. Bizimle oynanmıştı. Temize çıkmak için her şeyi ifşa etmek istiyordu ama güçler buna izin veremezdi. Dünya düzenini yerle bir ederlerdi. Her şey yerle bir olurdu. Bu yüzden onun projeye devam ettiğinden emin olmak istediler." Doktor sustuğunda ne ima ettiğini biliyordum. İçimde kaynayan öfkeyi hissettim. Yalanlara karşı öfke, manipülasyon, gereksiz acı. Bu yüzden acı bir şekilde söylediğim sırla onun ölmesine izin verdiler. Doktor Ivory yorgun gözleriyle başını salladı. "Onlar da seni ortadan kaldıracaklar," dedi. "Tabii eğer dikkatli olmazsan." Onun haklı olduğunu biliyordum. Zaten çizgiyi çok aşmıştım. Ama geri dönüş yoktu. Artık birine çok geç olmadan gerçeği ortaya çıkarmasını söylemek için telefonumu çıkardım. Ses kayıt cihazını açtım ve konuşmaya başladım. Öğrendiğim her şeyi anlattım. Gördüğüm her şeyi. Kulağa çılgınca gelip gelmediğini umursamıyordum. Dünyanın bilmesi gerekiyordu. Konuşmamı sakin bir şekilde bitirdim. Ama elim titreyerek "Gerçek orada bir yerde," dedim. "Ve bunu bizden çok uzun zamandır saklıyorlar." Kraliçe her şeyi biliyordu ve onu susturdular. Ama beni onun gibi susturamayacaklar. Tam o anda kapı vuruldu. Dondum. Kalbim göğsüme çarpıyordu. Kapıya daha yüksek sesle vurdular. Bu sefer daha ısrarcıydı. Doktor Ivory'ye baktım. "Koş şimdi," diye fısıldadı. Beni bulmuşlardı. Derin bir nefes aldım. Her şey zihnimdeydi. Beni susturabilirlerdi ama gerçeği sonsuza kadar susturamazlardı. Kapı patlayarak açılırken
telefonu kapattım. Bundan sonra ne olursa olsun hikayenin artık ortada olduğunu ve bir yerlerde birisinin duyacağını biliyordum. Sonra üzerime geldiler ve her şey karardı. Gerçek şu ki bize manipüle edilmiş, kontrollü bir şekilde yalan söylendi. Gerçek şu ki dışarıda bazı şeyler vardı, bilmemizi istemedikleri. Dünyamız hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi değiştirecek şeyler. Tarihimiz, geleceğimiz, gerçek, her şey orada. Gözümüzün önünde saklı ve bulmak bize kalmıştı. Tabii kraliçenin gizeminden bahsetmiyorum bile. Yanındaki garip sesli, uzun boylu adamın kim ya da ne olduğunu hiçbir zaman çözemedim. Ama sorun şu ki çözmek de istemiyordum. Çünkü olabildiğince korkuyordum. Evet değerli arkadaşlar. Gerçeklerin karanlık derinliklerine bıraktığımız bu yolculukta yakın koruma Turner'ın itiraflarıyla yüzleşmek, insanlığın gizli sırlarını aydınlatma çabasının sadece başlangıcı. Bize anlatılan yalanların ötesinde evrenin bilinmeyen köşelerinde neler gizli? Bunu anlamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Unutmayın, gerçeği aramak bazen tehlikeli olabilir ama bildiklerimizi paylaştığımız sürece kayıplarımız daha da büyüyecektir. Duyduklarınızı düşünün, kendi sorgulamalarınızı yapın ve bu karanlık sırların üzerindeki örtüyü kaldırmak için bir şekilde harekete geçin. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse kanala abone olun ve bu türden daha fazla keşif için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde daha fazla sır ve bilinmeyenle dolu başka hikayelerle de karşınızda olacağım. Karanlığın ardındaki gerçeği bulma yolculuğuna siz de katılın.